Sevgili dostlar hepinize merhaba. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Bu yayınımızda sizlerle birlikte dolar neden durdurulamıyor? Bu konunun üzerinde biraz duracağız. Sizlerle birlikte bu konuyu tartışacağız. Sizlerin de konuya katılıp yorumlarınızı benimle birlikte paylaşmanızı sizden rica ediyorum. Evet Yağız hoş geldik demiş. Hoş geldin Yağız. Bu arada arkadaşlar seste herhangi bir problem var mı acaba? Onu da yazarsanız sevinirim. Evet, seste herhangi bir bozukluk yok zannedersem. Evet, az önce biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nden önemli veriler geldi. Bu veriler neticesinde hemen arkadaşlar tarım dışı istihdam açıklandı. Oldukça yüksek miktarda bir beklentinin üzerinde 180 bin civarında beklenti vardı. 339 bin civarında tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Tabii bu durumda altında özellikle aşağı doğru sert hareket beklentisi doğmuş oldu. Birazdan bunlara sizlerle birlikte değineceğiz. Dolar Türk lirasına değineceğiz. Borsa yorumlarımız video içerisinde olacak. Bu arada Ahmet hoş geldin. Ee, Ses güzel demiş. Evet, seste herhangi bir sıkıntımız yok. İşsizlik oranı sevgili dostlarım beklentinin biraz üzerinde geldi. Özellikle işsizlik oranı verileri 3,4, beklentisi ise 3,5 iken %3,7 civarında sevgili dostlarım. Burada işsizlik verilerinde bir miktar aşağı yönlü beklenti geldi. Şimdi altın özellikle ne olur? Ons altın bazında bakacak olursak ons altında bizlerin 1980 üzerinde arkadaşlar bir direnç bölgemiz mevcuttu. Bu direnç bölgesini şu an itibariyle ons altın bir tepe olarak yapmış durumda. Aşağıda bizlerin beklentisi doğrultusunda geri çekilmelerde 1940 bölgesi gene önemli olacak. Altının onsunda 1920 dolar seviyesi önemli bir seviye. Bu 1920 dolar seviyesinin altında kapanışı görmedikten sonra sevgili dostlarım altında herhangi bir aşağı yönlü hareket beklentisi zor. Altın ilerleyen günler içerisinde gene yukarı yönlü fiyatlamasını gerçekleştirecek. Mehmet Şimşek gelecek diyorlar, düşecek diyorlar. Faik yorumu var. Evet, kulislerde böyle bir söylenti mevcut Faik. Mehmet Şimşek'in geleceği yönünde beklentiler var. Bugün itibariyle açıklanabilir. Bu kulis bilgilerini biz de sizlerle birlikte takip ediyoruz. Mehmet Şimşek, evet Mehmet Şimşek gelirse arkadaşlar bakın bunun geçmiş dönemlerdeki ekonomide yapmış olduğu başarılı işler mevcut. Tabii her ne kadar da başarılı işler mevcut olsa da şu anki ekonomik koşullar doğrultusunda da bakmak lazım. Merkez Bankası rezervleri tarafına baktığımız zaman rezervlerde önemli bir düşüş. Bu düşüşün getirdiği eksi rezerv potasyonu biliyorsunuz var. Bundan kaynaklı olarak da Mehmet Şimşek gelse bile işi gerçekten zor olacak. Cari açık aldı başını gidiyor. Bu bir nevi de ülkede bir artık devalüasyon döneminin yaşanabileceğini bizlere gösteriyor sevgili dostlarım. O yüzden Mehmet Şimşek gelse bile işi oldukça zor diyebiliriz. Tabii yakından takip edeceğiz Mehmet Şimşek'in haberlerini. Bu bizler için çünkü önemli olacak. Altın tarafında gene bizlerin takip ettiği dün ABD biliyorsunuz verileri açıklandı. ABD borç verileri. Bununla ilgili artık bu borç tavanının askıya alınması ile ilgili süreç bitti. Bu bir yasalaşma süreci içerisine girmiş olacak arkadaşlar. Bu bir yasalaşma süreci içerisine girdiği zaman altında gene beklentilerimiz dahilinde bir zayıflama yaşanabileceği yönünde. Tabii bu zayıflama çok fazla altında aşağı yönlü bir hareket getirecektir anlamını taşınmaz. Hala da altın özellikle ons bazlı altın arkadaşlar yükseliş trendi içerisinde. Burada da gördüğünüz gibi bu yükseliş trendinin bozulabilmesi için ise altının ons tarafında bu 1920 dolar seviyesinde aşağı yönlü bir kapanış görmemiz şart. Burada bir 1920 dolar seviyesinin altında bir kapanış görülmedikçe altının onsunda aşağı yönlü hareketlerde şu an için bir beklentimiz mevcut değil. O yüzden altının onsunda da
Yön hala da yukarı diyebiliriz sevgili dostlarım. Şimdi bizler için ayrıyetten takip ettiğimiz gram altın tarafı var. Gram altında yön ne olabilir? Gram altın tarafına da sizlerle bir bakalım. Gram altın hem ons bazlı hem de dolar bazlı etkilere sahip olduğu için arkadaşlar tabii ki burada dolar bazlı olarak sizlerle birlikte bazı hesaplamalarımız vardı. Altının onsunda geri çekilmeler yaşansa bile arkadaşlar dolar bazlı çarpan olarak bizler ne demiştik? Gram altın tarafında yukarı yönlü hareketler devam edecek. En kötü ihtimalle bile bizler altının ons tarafında aşağı yönlü hareketler izlesek bile gram altında yukarı yönlü hareketler izleyeceğimiz yönündeki açıklamalarımız vardı ve beklentilerimiz dahilinde de gram altın tarafında yukarı yönlü hareketleri zaten sizlerle birlikte izledik ve gördük. Bu hareketler devam edecek mi? Evet, bence gram altın tarafında henüz yükselişler bitmiş değil. Bu yükselişler devam edecektir. Özellikle gram altının bu yukarı yönlü seviyeleri de arkadaşlar yukarıda 1800 ve 2000 TL civarına doğru ilerleyen dönemler içerisinde devam edecektir diye düşünen taraftayım. O yüzden gram altın tutan sevgili dostlarımız gram altındaki 1245 TL desteği bölgemiz var sizlerle birlikte takip ettiğimiz. Bu 1245 TL desteği altına herhangi bir sarkma yapmadığı sürece gram altın hala da yukarı yönlü hareketini devam ettirecektir. Aşağı yönlü grafik üzerinde de çizdiğimiz şekle bakacak olursanız arkadaşlar bir bayrak flama formasyonu ve aşağıda 1096 seviyesiyle yukarıda bu filamanın geçmiş olduğu 1245 TL arasındaki bir fiyatlama altına yansıyacak diye düşünüyorum ben. Bu yansımanın nominal değeri de bugün itibariyle baktığımız zaman da takribi 1480-1500 TL'ler civarına doğru gram altında hala da yükselişin devam etme potansiyeli oldukça yüksek. Sizler de altın tarafını takip ediyorsanız 1245'i kendinize bir bölge olarak belirleyebilirsiniz. Bu seviyenin altına inilmedikçe altının gram tarafında da herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Orada da yön hala yukarı yönlü devam edecektir sevgili dostlarım. Evet, dolar tarafına hemen geçelim. Bakalım dolarda son durum ne şekilde? Dolar Türk lirası tarafına baktığımız zaman zaten dolar arkadaşlar durdurulamıyor. Dolar zaten hükümet tarafı da doları durdurmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Bunun nedenleri arasında en büyük neden cari açık arkadaşlar. Bakın aradaki cari açık dengesini koruyabilmek için hükümet mutlaka dolarda yukarı yönlü yükselişe izin vermek zorunda. Buradaki yükselişe izin vermediği sürece cari açıktaki maalesef bu süreç daha da açılacaktır. Bunun açılması demek de daha fazla dolara ihtiyaç duyulması anlamı taşıyacaktır. Hükümet buna bence izin vermeyecektir arkadaşlar. Ve bir miktar doların yukarı yönlü gitmesine izin verecek. Dolarda bizler için yukarıda gidilmesi gereken seviyeleri sizlerle birlikte işaretlemiştik. Özellikle 20 lira 55 kuruş bizler için önemli bir bölgeydi. Bu bölge neden bizler için önemli arkadaşlar? Bakın 20 lira 55 kuruşun önemi haftalık bir direnç olması ve dolar bu 20 lira 55 kuruşu yukarı yönlü patlattı. Bugün itibariyle de 20 lira 55 kuruş seviyesi üzerinde büyük bir ihtimalle dolar kurunda bizler yukarı yönlü hareketi sizlerle birlikte takip edeceğiz ve burada bir kapanış seviyesi göreceğiz. O yüzden bu 20 lira 55 kuruş seviyesi dolar kurunda önemli bir seviye olarak takip edeceğimiz destek. Bu desteğin üzerinde zaten kalındıkça arkadaşlar yukarı yönlü hareketlenmelerde devam edecektir. Şimdi bakın sevgili dostlarım dolar kurunda yukarıda 21 lira 75 kuruş direnci önemli. Bu 21 lira 75 kuran direncine doğru buradaki hareketlerde hala da yukarı yönlü potansiyelini dolar kurunda korumakta. 20 lira 55 kuruş desteği neden önemli? Bir başka açıdan 20 lira 55 kuruş desteğinin önemini
Hemen sizlere burada anlatayım. Burada haftalık kapanışların başlaması demek arkadaşlar, yukarıda doların artık 27 Türk lirasını hedef yapacağı anlamı taşıyacaktır. O yüzden bizler eğer ki bu 1-2 hafta içerisinde dolar kurunda tekrardan bu 20 lira 55 kuruş seviyesinin altına doğru bir iniş, doları geri çekme hamlesi görmez isek, işte o zaman artık dolarda bizler için hedef 27 Türk lirasına doğru gidecek bir dolar Türk lirası sizlerle birlikte izlemeye devam ederiz. Dediğim gibi 20 lira 55 kuruş artık önemli bir destek oldu. Siz de çizginizi tam 20 lira 55 kuruş seviyesine dolarda çekin. Bu seviyenin üzeri artık dolar Türk lirasında 27 TL'ler civarına doğru bu yukarı yönlü hareketin devam edeceğinin anlamını taşır. Öbür taraftan bir de işin arkadaşlar aylık kapanış kısmı var. Aylık kapanış kısmı. Neden aylık kapanış kısmı? Aylıkta ise arkadaşlar 22 lira 73 kuruş seviyelerinde bir kapanış almaya başlar ise e, dolar Türk lirası, işte bu aylıktaki, yani ayın son günlerindeki kapanışları takip ettiğiniz zaman burada uzun vadede 22 lira 73 kuruş seviyesi üzerinde dolar Türk lirasında bir kapanış sezersek de arkadaşlar, işte o zaman iş daha da karışır. Daha agresif hareketler dolar Türk lirası tarafında izleyebiliriz ve bu yükseliş 36 Türk lirasına kadar da dolar Türk lirasını götürebilir. Tabi burada anlattıklarımız hiçbir zaman bir yatırım tavsiyesi değil sevgili dostlarım. Sadece bizim sizlere nacizane grafik üzerinde sunduğumuz teknik analiz yöntemleridir. Evet, satın sonra görün demiş papatya. Altınlarınızı satın sonra görün demiş herhalde. Bir de gülücük işareti koymuş papatya. Arkadaşlar bakın, şimdi banka üzerinde altın işlemi yapan sevgili dostlarım, banka üzerinden altın al satlar maalesef ki artık çok zor. Aradaki makas miktarlarını görüyorsunuz. Kapalı çarşı tarafında baktığınız zaman fiyatların gram altın tarafında 1400 Türk lirası civarlarına kadar yükseldiğini hepiniz takip ettiniz. Şimdi bankalar arası piyasayla bakın bu kapalı çarşı arasındaki fiyat bir yerde dengeye oturacaktır. O yüzden panik yapmaya gerek yok. Altın tarafında olan arkadaşlarımız ve dolar tarafında olan arkadaşlarımız. Tabii elinde fiziki altın bulunduran sevgili dostlarımız şu an itibariyle daha şanslı. Onlar kapalı çarşı tarafına gidip istedikleri miktarlardan, fiyatlardan ihtiyaçları varsa altınlarını rahat bir şekilde bozdurabiliyorlar. Ama bankalar üzerinde işlem yapan arkadaşlarımız maalesef ki altınlarını bozdururken biraz zorlanıyorlar. Çünkü bu aradaki makas miktarından kaynaklı olarak düşük miktarlardan dolar ve altın bozdurmak zorunda kalıyorlar. Tabii bu da zarar etmelerine sebep veriyor ve aradaki makas farkının yüksek olmasından kaynaklı olarak da tekrardan alım yapmak istedikleri zaman maalesef ki 1400 civarlarından bir gram altın alma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Bence bu gibi durumlarda bankada yatırımı olan sevgili dostlarımızın yatırımlarını korumasında fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü elbet bu bankalar arası piyasayla kapalı çarşı arasındaki piyasa arasındaki makas da belli bir zaman zarfı içerisinde kendini denkleyecektir. 1245 TL'lerde gördüğümüz fiyatın şu anki biliyorsunuz 1330 liralara kadar çıkmış bir gram altın fiyatını da izliyoruz. Yani gördüğünüz gibi o da ilerleyen zamanlar içerisinde 1400-1500 civarlarında, analize de baktığımız zaman dengelenecek gibi bir durum söz konusu gözüken de o. 3 yeşil mumu gördünüz. 3 asker mumu, o da agresif mumlar hareketi dediğimiz yukarı yönlü hareketi gösteren mumlardır arkadaşlar. Bu mum hareketlerinden de olayın ne kadar ciddi olduğu anlaşılabiliyor. Altın alalım mı şeklinde sorularınız oluyor. Bakın arkadaşlar, altın almak veya satmak tamamen kişinin kendi tercihleri arasında olması gereken bir durum. Bu duruma tamamen kendiniz karar vermelisiniz. İyi bir araştırma yapıp sırf bizim kanalımızı değil diğer analiz arkadaşların kanallarını da izleyip
kendi kararınızı kendiniz verebilirsiniz. O yüzden al-sat olaylarında bizim size alın veya satın diyebilmemiz maalesef ki kanuni olarak da mümkün değil arkadaşlar. Evet, altın tarafında durumları anlattık. Tarım dışı istihdam verileriyle birlikte ons bazlı altın tarafında bir miktar geri çekilme yaşanabilir. Önümüzde FED faiz kararları var. Gene FED faiz kararları önemli olacak. FED faiz arttırıp arttıramayacağı önemli. Fakat altın tarafına baktığımız zaman verilerden pek de öyle çok sert bir şekilde etkilendiğini görmüyoruz arkadaşlar. Küçük aşağı yönlü düşüşler yaşasa da beklentilerimizin dışında kuvvetli alışlar altın tarafında maalesef ki geliyor. Bu da arkadaşlar altının hala da kuvvetli olduğu, Haziran ayındaki özellikle FED faiz kararına odaklandığını görüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri FED faiz arttırabilir mi? Benim düşüncem arkadaşlar FED bir faiz arttırımı yapsa bile altının bundan çok fazla gene etkilenmeyeceğini, artık Fed'in faiz arttırma lüksünün de bulunmadığını düşünüyorum. İlerleyen günler altın çağı olacak gibi gözüküyor. Özellikle bizim ülkemizde gram altın ve gram gümüş gibi ürünlere yatırım yapan sevgili dostlarımızın da bu ürünlerde yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla kalmaları şu an itibariyle olumlu diye düşünmekteyim. Evet, Ercan Doruk arkadaşımız euro hakkında ne düşünüyorsunuz demiş. Şimdi alalım mı, bekleyelim mi? Euro şu an yüksek Ercan. Euro Türk Lirası tarafına baktığımız zaman Euro'daki hareketlerin yukarı yönlü sert gerçekleştiğini zaten gördük. 20.05'ler civarında Euro'da biliyorsunuz alınabilir. Artık bu 20.05'in altında Euro'da bir hareket beklemiyorum yönünde video yapmıştım. Tabii bilmiyorum, beni önceden beri takip ediyor musunuz? Eğer ediyorsanız orada yapmış olduğum önerilerim vardı. Şu an itibariyle baktığımız zaman 23 liralar civarına doğru Euro'da hareketleri izledik. Şu an itibariyle Euro tarafı biraz yüksek. Yani ne olabilir? 22.80 civarlarına doğru yukarı yönlü bu hareket. 22.80'de burada bir direnç. 24.42 yukarıda. Evet, 22.80 ve 24.42 civarlarında arkadaşlar dirençleri mevcut. Buradaki hareketlilik uzun vadede Euro'da sizleri şimdi yanıltmak gibi de olmasın arkadaşlar. Bu 21 lira 16 kuruş üzerinde bu Euro'daki hareketler oldukça Euro yukarı yönlü sert hareketler yapabilir. Şimdi vereceğim fiyatlar da oldukça uçuk gelebilir size ama 21 lira 16 seviyesi üzerinde kaldıkça bu Euro'nun hedefi bir kere haftalıkta 29 lira 70 kuruş civarına doğru yukarı yönlü hareket edebilir. O yüzden sizler de kararınızı verin. Haftalıkta 21 lira 16 desteği çok önemli. Eğer ki 21 lira 16 kuruş haftalıkta bu hareket üzerinde kalıyorsa şu yönde takip edilebilir. 22.80, 24.42, 25.43, 27.06 ve 29 lira 70 kuruş civarına doğru atak yapma ihtimali oldukça yüksek. Euro takip eden sevgili dostlarımız bu noktalara dikkat etsinler derim ben kendi açıma. Siz nasıl düşünürsünüz orasını bilemem arkadaşlar. Evet, biraz da borsa tarafına bakalım. Borsada son durum ne şekilde? Evet, son günlerde borsa ile ilgili biliyorsunuz benim de pek borsa analizi yapmamama karşılık borsada önemli analizler yaptık sizlerle birlikte. Önemli portföyler sizlere sunduk ve bu portföylerin de gördüğünüz gibi bir hafta içerisinde arkadaşlar yüksek getirileri oldu. Evet, TL hariç her şey alınır demiş. OK 42.46 özellikle euro alınır ancak kara borsada bulabilirsiniz demiş. Evet, kara borsaya itibarı. Bakın arkadaşlar, bankalardaki işlemler nezdinde baktığımız zaman gerçekten bununla ilgili uyarılarım vardı. Şimdi bu makas aralıklarını oldukça yüksek tutarsanız yatırımcı bankadan parasını çekmek isteyebilir. Neden? Çünkü
bankadan parasını TL olarak çekmek istemez. Doların kendisi, bankaların bu kadar dolara ihtiyacı olduğu bir zaman içerisinde dolarını fiziki olarak banka üzerinden çekmek ister ki alıp daha yüksek fiyattan serbest piyasa tarafında, kapalı çarşı tarafında bunu daha rahat yüksek fiyatlara bozdurabilmesi için. Şimdi bu adam manyak mı? Bankada dursun, dolarını bozdurmak istediği zaman çok düşük fiyatlarda bankada bozdursun. O yüzden diyoruz ki bankaların bir an önce makas aralıklarını düzeltmesinde kapalı çarşı fiyatlarıyla eşit seviyelere gelecek durumlara gelmesi şart. Bunun haricinde bu türden durumlara gelinmezse arkadaşlar e, bankacılar da bu duruma katlanır diyelim, artık ne diyelim. O yüzden ama Euro'ya baktığımız zaman, evet, Euro'yu zaten söylemiştim. O zaman bir portföyde yapmıştık sizlerle. Dolar, Euro ve borsadan oluşan bir portföy. Borsada da bazı hisseleri bildirmiştim ve buradan yukarı yönlü bir hareket beklentim olduğunu da söylemiştim. Zaten grafik üzerinde de çizdiğimiz görüyorsunuz arkadaşlar. Burada tam dipten yukarı yönlü bir hareketi hala da devam edeceğini, borsada da yükselişlerin şu iki şurada gördüğünüz V formasyonunun yukarı yönlü hareketinin borsada 4200-6000 puan arasında da devam edeceğini söylemiştik. Ola ki Mehmet Şimşek'le birlikte ekonomiye devam edilirse, görünen o ki Mehmet Şimşek'le yukarı yönlü devam edilecek. Bu da e, borsada daha hala yukarı yönlü potansiyelin devam ettiğini bizlere gösteriyor. Özellikle 5000 puan bugün yukarıya yönlü kırıldı. Bu önemli bir seviyeydi Borsa İstanbul için. 5000 puanın üzerinde yukarı yönlü hareketler daha da hızlı gelişebilir. 5000 puan seviyesi Borsa İstanbul'da sizlerin de takip etmesi gereken önemli bir seviye diyelim. Yukarıda 5148 direnci var. 5148 direnci. Onun üzerinde de arkadaşlar 5420 puan seviyesine doğru ben bu hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Bakın şu şekilde bir taktik yapabilirsiniz. Borsa İstanbul takip eden arkadaşlar. 4832 haftalık dirençti, artık destek konumuna geçti. 4832 bölgesini kendinize belirleyin. Bir kere burası önemli bir bölge, artık önemli de bir destek konumuna gelmiş olan bir alan 4832. Onun üzerindeki direnç 5421. Yani bu hareketler 4800 ile 5421 aralığında şimdilik gerçekleşecek diye ben düşünüyorum Borsa İstanbul tarafında. O yüzden 4832-5400 aralığını kendinize bir bölge edinin arkadaşlar. Bu aralık içerisinde al satlar yapılabilir, yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla ve buradan da 5400'ün kırılmasıyla benim şimdilik kısa vadedeki hedefim 6000 puan civarına doğru BIST 100'deki hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Yağız Pamukçu, Tüpraş'tan hisse aldım demiş. Evet, tam okuyamadım ama Muammer Yeşilduman, maalesef tepeden satıp dipten almayı beceremedim demiş. Muammer, tekrardan panik yapmayın. Ben Borsa İstanbul'daki hareketlerin e, tekrardan tepe seviyelerine doğru hareketleneceğini düşünen taraftayım. O yüzden bir hareket daha Borsa İstanbul'da göreceğiz. 5. dalga hareketini göreceğiz. Yaz ayıyla birlikte buradaki ivmelenmeyi iyi bir şekilde yönetebilirlerse de borsada yeni zirvelerle karşılaşacağımızı düşünen taraftayım. Bakın, dolar tarafında da yeni devalüasyon süreci ile birlikte Borsa İstanbul gene dolar bazında ucuz kalacaktır. Ucuz kalmasıyla birlikte hisselere talep artacaktır. Burada stratejimiz nasıl olabilir Borsa İstanbul takip edenler için? Bu yapılacak en güzel strateji burada arkadaşlar. Mehmet Şimşek'in gelmesiyle birlikte yukarıdaki ilk etapta, bakın o 5 puan yazılan olan bölgedeki 6000 puan seviyesine kadar burayı takip etmekte fayda var. Kendimize de 4832 haftalıkta 4832 bölgesini takipte kalalım. O 4832 bizim için stop bölgesi olarak takip edeceğimiz bir alan. Orayı birlikte takip ettiğimiz zaman
bir sıkıntı yaşayacağımızı da ben zannetmiyorum sevgili dostlarım. Gramdayım başkan demiş. Ben 2020'de 468'den almıştım. Bravo. Bakın görüyorsunuz 468 liradan Muammer. Şimdi altın kazandırmıyor diyenler burada Muammer arkadaşımızın da bakabilirler. 468 şu an 1300 liralarda bir gram altın. Nereden baksan %200-250 civarında getiri getirmiş arkadaşlar. Demek ki altın kazandırabiliyormuş. Tabii bunu çoğaltabilmek için ne yapmak lazım Muammer? Bu kadar güzel karlar aldıktan sonra bunları daha farklı ortamlara da yayabilirsin. Yani portföyünü zenginleştirebilirsin. Tek bir üründe değil, bu kadar yüksek kar marjlı tek bir üründe değil. Bunu portföy şekline getir kendine. İçine biraz dolar kat, biraz altın kat, biraz da borsa kat. Bu kazanmış olduğun getirini, riskini ani düşüşlerde falan daha iyi koruyabilmen amacıyla. O yüzden portföy iyidir, güzeldir. Hem geri geliş düşüşlerde kendine yeni seviyeler de belirleyebilirsin. Hem de kar marjını cebe atmış olursun. Hem de bu zaman zarfı içerisinde TL'de kalmamış da olabilirsin. Evet. Başka sorusu olan arkadaşımız var mı? Evet, şu an itibariyle baktığım zaman burada nasıl oluyor? Var mı sorular? Evet. Evet, borsayı değerlendirdik. Doları değerlendirdik. Euro'ya baktık arkadaşlar. Sizlerle birlikte altın değerlendirmesi de yaptık. Şu an ben sorularınızı göremiyorum. Eğer sorularınız varsa onlara cevap vermek isterim. Borsa İstanbul'da yön yukarı diye düşünüyorum. Doların henüz durdurulamayacağını, doların nominal gelmesi gerekli olan seviyeye doğru hareketlerin e, dolarda devam edeceğini, burada ilk etapta bu seviyeler 23-24 seviyelerine doğru hareket edebilir. Bu yönden baktığımız zaman gram altınla ilgili geçmişe dönük sizinle videolarımız var. En kötü ihtimalli yapmış olduğumuz matematiksel hesaplamalar var. Altın tarafında olan arkadaşlar o videoları mutlaka seyretsinler. O videolar doğrultusunda da bazı sonuçlara erişebilirler. Gene BIST 100 genelinde hisselere baktığımız zaman Petkim iyi bir hisse, Garanti Holding, önümüz yaz arkadaşlar, Coca-Cola hissesi, bunları araştırın. TAV havalimanları var, Türk Hava Yolları var, yazın güzel getirisi olabilecek hisseler diye düşünüyorum. Bu hisseleri de kendi aranızda bakın, bulun. Ondan sonra ne olabilir? Yazın güzel hisselerden. Holding bazlı Doğan Holding olabilir, Bera olabilir. Bera Holding var. Onun dışında bizim gene arkadaşlar bakın yapay zeka ile ilgilenen Arçelik, Vestel gibi firmalarımız var. Bu firmaların da gene yazın getirisi yüksek olabilir. Bunları da takip edin derim borsa yatırımcısı arkadaşların. Evet, dolar durdurulamıyor diye bir canlı yayın açtık ve daha da durdurulması zaten istenmeyecektir diye düşünmekteyim. Belli bir seviyeye kadar doların yükselişine izin verilecektir. Bu yükselişle birlikte kur korumalı TL mevduat hesabında bulunanlara yönelik borsanın önü açılacaktır şeklinde bir düşüncem var. Hem de ihracatçıyla ithalatçı arasındaki dengenin korunup kur korumalı tarafında borsaya geçmesiyle birlikte borsada önemli bir hareket beklentim mevcut sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte piyasalara bakış yaptık. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyorduk. Biraz acemice oldu. Beni hoş görün. Bunların devamı gelecek. Sık sık videolarımız ve canlı yayınlarımızı sizlerle birlikte yapacağız. Tabii bunları belli bir zaman aralığına yerleştirmek lazım diye düşünüyorum. Ben her zaman olduğu gibi sizi çok seviyorum. Videomuzu beğenir, başka kanallarda da paylaşırsanız çok sevinirim. Teşekkürler Nedim'e. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.